Köyde yaşayan insanların hastalıklara şifa olan sağlık ocağı bu defa çok farklı, bir o kadar da korkunç bir olaya ev sahipliği yapıyordu. Doktor Hakan'ın ritüellerine alışkın olan zemin katın sessiz duvarları bu defa Can Çoban ve Mert'i de şahit ediyordu yaşanacak korkunç olaylara. Bu gece iki boyut arasındaki kapı açılacak ve Sermina'yı Ervah'ın elinden her ne pahasına olursa olsun kurtaracaklardı. Zemin katın rutubetli duvarlarından yayılan soğuk Mert'in kemiklerine işliyordu. Korkuyordu. Belki de birkaç dakika sonra şu yaşına kadar hiç görmediği cinleri görüp yüz yüze gelecekti. Sevdiği kadın şu anda hiç bilmediği bir dünyada hapisti. Onu kurtarmak için gerekirse canını verecekti. Yeter ki Sermina kurtulsundu. Her şey hazır Hakan abi. Cinlerimi çağırıp ritüele başlayabiliriz. Çobancan dört bir yana koyduğu mumları yaktıktan sonra domuz kanıyla çizdiği pentagram sembolünün içine kanla şekiller çizip ve İbranice yazılar ve dualar yazdı. İnce minderlerin üzerine oturan Mert, Doktor Hakan ve Çobancan birbirlerinin gözlerinin içine bakarken Mert daha fazla dayanamayıp cevabını duymak istediği ve deli gibi merak ettiği o soruyu sordu. Sermina'yı o cin denilen varlığın elinden nasıl alacağız? Şimdi neler olacak? Doktor Hakan bir elini Mert'in omzuna koyup kararlılıkla gözlerinin içine baktı. Onu uzun zamandır tanıyordu ve şimdi neler düşündüğünü, nasıl bir ruh halinde olduğunu tahmin edebiliyordu. Seninle açık açık konuşacağım Mert. Birazdan hayatın boyunca unutamayacağın anlar yaşayacaksın. Cinler ile karşılaşacaksın. Ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşama sakın korkma. Çünkü onlar korkudan beslenirler. Sana oku diyene kadar sakın dua okuma. Ve dediklerimi aklından çıkarma. Anladın mı beni? Mert sessizce başını yukarı aşağı salladıktan sonra Doktor Hakan Çobancan'ın gözlerinin içine baktı. Çağır cinlerini. Başlıyoruz. Çobancan dualarını okuyup cinlerini yanına çağırırken Mert hiçbirinin düşünemediği bir ayrıntıyı dile getirdi. Biz onları göremiyoruz ama onlar birbirini görüyor demiştiniz. Can'ın Müslüman cinlerini burada gören kafir cinler sizce davetimize gelirler mi? Can kaşlarını havaya kaldırıp soru dolu bakışlarla Doktor Hakan'a baktı. Mert, haklı Hakan. Cinlerimi görünce çağıracağımız kafir cinler gelmeyebilir. Ben cinlerime o çağıracağımız kafir cinin ardından gelmelerini söyleyip göndereceğim. Can eliyle Mert'in sağ omzuna iki defa vurup bilmeden edemedi. Hakan bu sözde bu konularda bilgi sahibi değil ama aklı iyi çalışıyordu. Ne Can ne Doktor Hakan Mert'in işine girip onu koruyan Ekber'in varlığından bir haberdi. Ekber kendini öylesine gizlemişti ki kendini belli etmediği sürece onu asla bulamazlardı. Mumların titrek alevleri rutubetli odalarda şeytanın dansını sergilerken Doktor Hakan Mert ve Can'ın gözlerinin içine son kez bakıp gözlerini kapattı. Başlıyoruz. Üçüncü pentagram sembolünün etrafında el ele tutuştuktan sonra Doktor Hakan fısıltılarla sadece alimlerin bilebileceği özel ve gizli cin çağırma duasını okumaya başladı. Bu dua öylesine etkiliydi ki hangi cini davet ederse bilsin gelmeme ihtimali yoktu. Şeytan el hakimin mabeyni, kafir el hakim ellen zeliyle, kafir zeli, Kur'an-ı Kerim'e yutkamı halefine. Ey şeytana tapan kafir cinler, bana kehiri bulup getirin. Bu daveti onun için yapıyorum. Bana kehiri bulup getirin. Doktor Hakan içinden dualarını okumaya devam ederken ilk önce titrek bir görünüme sahip olan mum alevleri gitgide harlanmaya ve yükselmeye başladı. Ardından zemin katın rutubetli duvarları titreyerek daha da iç karartıcı bir siyahlığa bürünmüştü. Mert olan biteni korkuyla izlerken birazdan başlarına ne geleceğini kestirmeye çalışıyordu. İçten içe deli gibi korksa da Sermina için buna katlanmalıydı. Ekber Mert'in içinden çabuk çık. Sana buraya gelmemeni söyledim. Tüm planımı mahvedeceksin çabuk. Ekber sahibi Can'ın kendisini nasıl görebildiğini anlamaya çalışırken Mert'in bedeninden kalmak ve gitmek aslında kala kalmıştı. Sana hemen o bedenden çıkmanı ve buradan gitmeni emrediyorum Ekber. Ekber ani bir kararla Mert'in bedeninin kontrolünü ele alıp onun aracılığıyla sahibi Can ile konuşmaya başladı. Çok güçlü. Onlar çok güçlü. Size zarar verecekler. İzin ver yanınızda olayım. Sana son defa emrediyorum Ekber. O bedenden çık ve hemen buradan git. Ekber sahibinin dediğini yapmak zorunda olduğu için kişi istemese de Mert'in bedeninden çıkıp sağlık ocağını terk etti. Ve cin tepesine kabilesinin yanına geri döndü. Mert bir dakikadan kısa bir sürede kendine gelirken Doktor Hakan cin çağırma duasını durdurmadan okumaya devam ediyordu. Tehir kendi aleminde Ervah ve diğer arkadaşlarıyla oturmuş, Ervah'ın Sermina için hazırladığı korkunç planı dinlerken kendisine çağrılan daveti duymuş ve duanın etkisiyle davete karşı koyamayıp kendini bir anda sağlık ocağının zemin katında bulmuştu. Mert gördüğü dumansı karartıyı bir şekilde kovmaya çalışırken elleri korkudan titriyordu. Karşısında bugüne kadar hiç görmediği bir varlığın silüeti vardı ve gerçekti. Hele ki o içinde ateş yanıyormuş gibi parlayan kıpkırmızı gözlerini görmek, midesine kramplar girmesine neden oluyordu. Tehir karşısında üç insanoğlunu alaycı ve küçümseyici bir bakış atıp gözlerini Doktor Hakan'ın gözlerine dikti. Sonunda seninle tanışmak nasip oldu doktor. Bizim ailemde çok meşhursun. Tehir Çobancan'ın arkasına geçip başını onun ensesine yaklaştırdı.
İğrenç kokan ve bir ateş kadar sıcak olan nefesi çobancanın ensesine değiyordu. Bak bak bak, bizim çobancık da buradaymış. Yoksa bana sürpriz mi yaptınız? Partimizin onur konuğu ben miyim? Dalga geçme ve söyle. O çok sevdiğin arkadaşın Erva, Selmina'ya tam olarak nerede tutuyor? Kehir kulakları sağır edecek korkutucu bir kahkaha attıktan sonra aniden dumansı halinden cin bedenine geçti. Ve kurtçukların kemirdiği dişleriyle gülümseyip Mert'in gözlerinin içine bakmaya devam etti. Selmina Ervah'ın elinde ve onun kölesi oldu. Ölene kadar da öyle kalacak. Mert bir anda yerinden kalkıp Kehir'i boğmayı aklından geçirdiğinde Kehir bu defa alaycı bir kahkaha atmaya başladı. Sen, pis insanoğlu, sen bana hiçbir şey yapamazsın. Selmina artık Ervah'ın. Büyünün hükmü yerine geldi. Bundan sonra onu asla Ervah'ın elinden alamayacaksınız. Ve siz üç ahmak onu asla kurtaramazsınız. Kehir'in sözleriyle sinirlenen Doktor Hakan, çobancana işaret eder etmez Can Ekber ve kabilesindeki cinlerin hepsini yanına çağırdı. Bir anda dört tarafının Müslüman cinlerle çevrili olduğunu gören Kehir, ateş saçan gözleriyle Mert'e baktı ve hiç düşünmeden onu boğazından tutup kendisine siper etti. Ahmaklar, planınız işe yaramayacak. Ne yaparsanız yapın, Selmina'nın yerini size söylemeyeceğim. Şimdi buradan gitmeme izin vermezseniz bu pisliği öldürürüm. Mert vücudunda hissettiği acıyla çığlık atarken odadaki rutubet kokusuna yanmış et kokusu karışıyordu. Kehir Mert'in bileğinden tutup verdiği ısıyla derisini canlı canlı yakıyordu. Mert'in acı çığlıkları rutubetli duvarlarda yankılanırken Ekber ve kabilesi Kehir'i esir almak sahipleri candan işaret bekliyorlardı. Bak Kehir, şu an sen de köşeye sıkıştığının farkındasın. Eğer Mert'i bırakmazsan ve Selmina'nın esas yerini söylemezsen her ne pahasına olursa olsun seni öldürürüm. Beni öldürdüğünüz zaman Ervah da Selmina'nın babasını öldürür. Bunu yapamazsınız. Sen öyle san çoban bozuntusu. Kölelerine söyle burayı terk etsinler. Doktor Hakan ve Çobancan birbirlerinin gözlerine bakıp ne yapacaklarını düşünürken Can'ın verdiği kararla başta Ekber olmak üzere tüm cinleri ilk önce Mert'i Kehir'in elinden alıp sonrasında Kehir'i aralarına alarak işkenceler yapmaya başladılar. Kehir'in azap çığlıkları iki boyutta da yankılanırken din arkadaşlarından en yakın arkadaşı Kehir'e yapılanı öğrenen Erva, soluğa Selmina'nın babasının yanında aldı. Eğer Kehir'e bir zarar gelirse hiç düşünmeden Selmina'nın babasını öldürecekti. Selmina Kapan Köyü'nün eski ahşap evinde zincirlerle bağlı olduğu yatağında huzursuzca kıpırdanıyordu. Alnından akan teller beyaz yüzünde izler bırakırken kabusunda gördükleriyle her geçen saniye dehşete düşüyordu. Hayır, bu olamaz, hayır diye bağırmaya başlarken çırpınışlara şiddetleniyor, zincirler demir yatak başlığına çarpıp odada kendisine bekçilik yapan cinlerin sinirlerini bozuyordu. Hayır diyerek gözlerini daha tam açmadan kabusuna sıçrayan Selmina zincirler yüzünden geri yatağa düştü. Nefes nefese kalmıştı ve vücudun her zerresi girdiği şok ile tutuyordu. Kabusunda gördüğü şey gerçek olabilir miydi? Bu olamaz. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Selmina'ya bekçilik yapması için Ervah'ın görevlendirdiği cinler Selmina'ya meraklı ve bir o kadar da nefret dolu bakarken Selmina olanlardan biriyle göz göze gelmemek için gözlerini sıkıca kapattı. Bana tecavüz eden ne? Mert değil, Ervah adındaki bir cinmiş. Selmina'nın fısıldadığı gerçekler her şeyi gün yüzüne çıkarırken kaderini de yeni baştan yazıyordu. Mert Bey içtiği kuvvetli ağrı kesiciğin ardından salondaki koltuğa uzanmış dinleniyordu. Selmina'nın kaybolduğu günden itibaren tutan migreni bir türlü geçmemiş, onu mahvetmişti. Karısından kendisine kalan emanetine sahip çıkamadığı için kendisine kızsa da elinden hiçbir şey gelmiyordu. Kendisinden nefret eden biri daha vardı. O da Ervah'tan başkası değildi. Ervah, arkadaşı Kehir'e yapılan tuzağı ve öldüğünü duymuş intikamını almak için soluğu Selmina'nın babası olan Murat Bey'in yanında almıştı. Arkadaşı Kehir'in canı karşılığında Doktor Murat'ın canını alacaktı. Ateş saçan gözleriyle Doktor Murat'a nefretle bakan Ervah, odadaki saatin tik tak sesine kulak verdi. Bu ses seni gitgide ölümüne yaklaştırıyor pis insanoğlu. Ve sen ne yazık ki bundan haberin olmayacak. Üstelik Azrail'in tam da yanı başında. Ervah kulakları sağır edecek pis bir kahkaha atsa da bunu cinlerden başka hiç kimse duymamıştı. Kehir cinler aleminde kendisine en yakın olan arkadaşıyla onun ölümü içindeki esas Ervah'ın dışarı çıkmasına sebep olmuştu. Artık bu ölümde payı olan kim varsa bedelini en ağır şekilde ödeyecekti. Bir diğer yandan da Mert, Doktor Hakan ve Çobancan biraz önce yaşadıkları vahşeti ve gerçekleri sindirmeye çalışıyorlardı. Kehir'i zorla konuşturmaya çalışsalar da Kehir konuşmayınca Çobancan ve Doktor Hakan güçlerini birleştirip ona dayanamayacağı işkenceler yapmaya başlamışlardı. Ama esas darbe Ekber'den gelmişti. Ekber Allah'ın verdiği canı yine Allah'ın alacağını bilse de Selmina'nın çektiği acıları düşündükçe iç acıyordu. Canın azağını ve kendisine vereceği cezayı göze alan Ekber Kehir'in üzerine atıldı ve onu boğmaya başladı. En başta Can olmak üzere herkes bu olay karşısında ne yapacağını bilemez halde kala kalırken Ekber boğazındaki ellerin yakıcılığıyla nefes alamaz hale gelmişti. Konuş kafir. Sen ve o lanet arkadaşın Ervah Selmina'ya ne yaptınız?
Onu nereye sakladınız? Kehir büyük bir nefretle Ekber'in gözlerinin içine bakıp zorlukla konuşmaya başladı. Söylemeyeceğim. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Rabbinin verdiği canı yine Rabbin alır. Ama söylemezsen seni yakarak öldüreceğim. O zaman o inandığın Rabbine söyle de gelsin alsın canımı. Sana zahmet olmasın. Ekber Kehir'in bu sözlerinin üzerine onu var gücüyle boğmaya ve yakıp kül edecek olan o duayı okumaya başladı. Kehir, Ekber'in kendisini gerçekten öldüreceğini anladığında korkuyla son nefesini vermeden gözlerinin içine bakarak zihninden ona tüm gerçekleri anlattı. Ama artık iş işten geçmişti. Can ve Hakan işlerine filizlenen korkuyla göz göze geldiklerinde artık her şey için çok geçti. Ekber Kehir'i yakarak öldürmüştü. Ve ikisi de biliyordu ki bu asla yanlarına kalmayacaktı. Tek dertleri Sermina'yı bulmak iken artık Kehir'in kabilesinin ve Ervah'ın kendilerinden alacakları intikamı da düşünmek zorundaydılar. Sen ne yaptın Ekber? Benim sözümü nasıl çiğneyebilirsin? Can ne yapacağını bilmez halde ayağa kalktı. Eski rutubetli odanın içinde volta atmaya başlarken bir yandan da olacakları düşünüyordu. Sermina'nın yerini öğrendik de ne oldu? Başımıza daha büyük bir bela aldık. Onlar bunu yanımıza bırakmazlar. Kısasa kısas yapmadan peşimizi bırakmazlar. İntikamları çok acı olacak. Ekber olacakları bildiğinden başına gelebilecekleri çoktan kabullenmişti. Eğer Sermina bulunacaksa ve bu uğurda ölmesi gerekiyorsa ölecekti. Her şeyin farkındayım ve başıma ne gelirse razıyım. Yeter ki Sermina bulunsun. Sen sanıyor musun ki artık Sermina'yı bize verecekler? Şimdiye kadar onu çoktan bir yere götürmüşlerdir. Artık bulma şansımız hiç kalmadı. Onu asla bulamayız. Yeter artık susun, susun. Kafayı yemek üzereyim. Şimdi biri bana burada neler olduğunu anlatsın hemen. Mert bedenini saran soğukluk ve korkudan daha da çok titremeye başlarken biraz önce yaşadıkları yüzüne aklını yitirmemek için büyük çaba harcıyordu. Can Ekber'den tüm gerçekleri öğrendikten sonra onu odadan kovup Kehir'in artık cansız olan bedenini kendi alemlerine gönderdi. Hakan ise Mert'i omuzlarından tutup gözlerinin içine bakarak konuşarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bak sana her şeyi anlatacağız ama önce sakin olman lazım. Nasıl sakin olayım, nasıl? Bu yaşadıklarım normal bir şeymiş gibi nasıl davranayım? Bak Mert. Ekber bana tüm gerçekleri anlattı. Gerçekleri öğrenmek istiyorsan soğukkanlı olmalısın. Can'ın sözleriyle birkaç dakika sonra eskisine nazaran daha iyi olan Mert, içindeki girdaptan kurtulmak için derin bir nefes alıp önce Hakan'a ardından Can'a baktı. Tamam sakinim. Anlatın artık gerçekleri. Bu duydukların hiç hoşuna gitmeyecek mi? Mert kaşlarını çatıp Can'ı dinlemeye başlarken duyduklarıyla resmen kanı çekilmiş, nefes alamaz hale gelmişti. Dakikalar geçtikçe içinde bitmeyen bir öfke peydah oluyordu. Her şeyin en baş sorumlusu kendisiydi. Aslı'nın ve pislik halasının yaptıklarını hazmedemiyordu. Eğer Sermina'yı bulamazlar veya başına bir iş gelirse ikisini de elinden kimse alamazdı. Üçü artık ne yapacaklarını düşünmeye başlarken Erva için intikam vakti gelmiş çatmıştı. Murat Bey içtiği ilacın etkisiyle uykuyla uyanıklık arasına gidip gelirken Erva hiç vakit kaybetmeden büyülü sözlerini okuyup onun içine girmeyi başardı. Murat Bey için son gitgide yaklaşırken Ervah onun beynine hükmetmeye başladı. Yavaşça ayağa kalkan Murat Bey'in evin dış kapısına doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Kapının önüne geldiğinde çıplak ayakla evin avlusuna, oradan da sokağa çıktı ve köyün meydana doğru yürüdü. Onu gören köylüler ne olduğunu anlamaya çalışırken mahallede oyun oynayan çocuklar onu gördüklerinde korkarak sağa sola kaçışmaya başladılar. Yaklaşık 5 dakika sonra köyün kahvesinin, muhtarlığın ve köy bakkalının olduğu meydana gelen Murat Bey, asırlık incir ağacının önünde sadece karşıya bakarak kımıldamadan ayakta durmaya başladı. Allah'ınız nerede ha? Şimdi bu konuyu benden nasıl kurtaracak? Gözünüzün önünde yakacağım onu. Arkadaşım Kehir'in intikamını alacağım. Bu köyü lanetleyeceğim. Pis çamurlar. Şimdi gözlerinizin önünde bu adamı yakacağım. İbret alır ki biz sizden daha güçlüyüz. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer ki bizlerden birine bir zarar verirseniz işte böyle yanarsınız. Bu sözler her ne kadar Ervan'ın sözleri olsa da Doktor Murat'ın ağzından çıkıyordu ve herkes bir araya toplanmış korkuyla onu izliyorlardı. Onu izleyen bir kişi vardı ki o da Kapan köyünden hapis olan Sermina'ydı. Babasının ölümünü kanter içinde çaresiz rüyasında gören Sermina bunun bir kabustan ibaret olmadığını, gerçek olduğunun bilincindeydi. Ne kadar çırpınsa da bir türlü uyanamıyordu. Hıçkırıkları ve haykırışları tüm köyü inletirken babasını kurtarmak için elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ervah Murat Bey'in bilincini yavaş yavaş yerine getirirken aynı anda aynı yavaşlıkla vücudunun ısısını yükseltmeye başladı. Dinlenmiş bu doktor. Musallat olmuşlar buna diyerek fısıldaşan köy ahalisinin gözleri ayaklarından çıkan dumanlarla yanmaya başlayan Doktor Murat'ın bedenine dehşetle bakıyorlardı. Doktor Murat yeni yeni kendine gelmeye başlarken hissettiği acıyla çığlık atmaya başladı. Ve bu dayanılmaz acı ayaklarından bedeninin üst tarafına doğru ağır ağır yayılırken burnuna gelen yanık et kokusuyla midesi bulanmış ve kan kusmaya başlamıştı.
Köylülerden birkaçı mesmaya çekerek evlerine doğru korkuyla koşmaya başlarken Doktor Murat'ın acı dolu feryatlarını duymamak için kulaklarını tıkıyorlardı. Mahalledeki çocuklar Doktor Murat delirdi, cayır cayır yanıyor diye bağırarak köyün içine koşuşturmaya başladılar. Köyün ileri gelen yaşlı kadınlar ise çoktan Kur'an-ı Kerimlerini eline alıp okumaya başlasalar da artık çok geçti. Doktor Murat karnında hissettiği acıyla daha fazla dayanamayıp yere diz çökerken karnından çıkan siyah kurtçuklar onu canlı canlı kemiriyorlardı. Ervah onun bedeninden çıkmadan önce nefretin ateşiyle onu cayır cayır yakacak olan son ateşi de harlayıp onu boğmak için bedeninin içinden çıktı. O pis ve uzun tırnak delleriyle Doktor Murat'ın boğazını sıkmaya başlarken bir bıçak kadar keskin olan tırnaklarını hiç acımadan boğazına saplamaya başladı. Hükmen hakim, intikamil azim, gel hayyemin beyne, el hakim, kıyasül kıyas, beyne illahül bentikam il. Söylediği sözlerin ardından Doktor Murat'ın can çekiştiğini gördüğünde onu hızla yere fırlattı. Azrail onun canını almaya geldiğinde bedeni bir odun partisine dönmüş, cayır cayır yanıyordu. Tıpkı kızı Sermina'nın yüreğinin yandığı gibi. Sermina babasının ölümünü an ve an izlemek zorunda kalmıştı ve aklını kaçırmak üzereydi. Artık onun hayatta olmadığını anladığında kendini büyük bir felaketin ortasında buluverdi. Gözlerinden yaşlar sicim gibi akarken kurumuş dudaklarını zorla hareket ettirebilmişti. Anne, babam yanına geldi. Ona çok iyi bak, olur mu? Sermina bu sözlerin ardından kendini büyük bir karanlığın kucağına bıraktı. Gözlerini bir daha hangi felaket açacağı ise hiç kimse bilmiyordu. Tek bildiği her ne olursa olsun ve nasıl olursa olsun Ervah'tan babasının intikamını alacak oluşuydu. Her şey Mardin'in büyülü topraklarına adım atmasıyla başlamıştı. Hayatının geri dönülmez bir şekilde değişeceğini, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, canı olan babasının bu topraklarda haince katledileceğini bilse asla buralara gelmezdi. Bitmişti işte. Ne Mardin'e geri dönmek için bir sebebi ne de yaşamak için bir umudu kalmıştı. Canı haddinden de fazla acıyordu. Aferin Sermina. Sen böyle uslu durduğun sürece seni bağlamak zorunda kalmayacağım. Sermina oturduğu yarısı çürük sedirde bacaklarını kendine doğru çekip yarısı kırık olan pencereden dışarıya bakmaya devam etti. Onu babasının katilini görmeye mecali kalmamıştı. Ervah birkaç adımda Sermina'nın yanına gelip uzun tırnaklı pis elleriyle omzuna dokundu. Hissettiği sıcakken buz kadar soğuk ellerini ürpertmişti. Sermina hissettiği dokunuşla irkilip kendini Ervah'tan uzaklaştırmaya çalışsa da çok da başarılı olamadı. Ervah onun yaptığı bu hareketlere sinirlenip hiç beklemediği bir anda üzerine çıktı ve bir eliyle saçlarını, bir eliyle de çenesini tutup gözlerinin içine öfkeyle bakmaya başladı. Sermina korku ve cesaretin harmanlandığı bakışlarıyla Ervah'a bakarken onun gözlerinde gördüğü acımasızlık kanını ürpertiyordu. Kendisine ne yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu. Keşke babamı öldürdüğün gibi beni de öldürsen de kurtulsam bu azaptan. O aklındaki düşünceleri sil Selmina. Seni hiçbir zaman öldürmeyeceğim. Ve sen ecelinle ölene kadar burada benim olacaksın. Asla, asla ölene kadar senin olmayacağım. Gerekirse kendi canımı kendim alırım. Senin olmaktansa, benim olmaktansa siz insanlar için en günah olan şeyi yapmayı göze alıyorsunuz demek. O kadar mı iğreniyorsun benden? Sen babamın katilisin. Hayatımı cehenneme çevirdin. Mert'in kılığına girip bana tecavüz ettin. Ne yaptım ben sana? Neden bunları bana yaşatıyorsun? Ervah kollarından çırpınarak bağıran Selmina'yı kontrolü altında tutmaya çalışıyordu. Zira biraz daha böyle devam ederse tüm köyü başlarına toplayacaktı. Bana bak, gözlerime bak. Sen Mardin'e gelerek ve Mert ile tanışarak hayatının en büyük hatasını yaptın. Şimdi de bu hatanın bedelini ödüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Çünkü bu dediklerimi bir daha tekrarlamayacağım. Buradaki hayatına alırsan iyi edersin. Çünkü ölene kadar benimle burada yaşayacaksın. Sen artık benimsin, benim. Selmina duyduklarıyla aklını kaçırmak üzereydi. Bu söyledikleri ne anlama geliyordu? Nasıl onun olabilirdi? Gerçekten tüm ömrünü onunla bu köhne yerde mi geçirecekti? Kendisini kurtaracak kimse yok muydu? Aklında onlarca soruyla Ervah'ın intikam dolu gözlerinde takılı kalan Selmina, onun düşüncelerini okuyabildiğinden bir haberdi. Ervah Selmina'nın aklından geçirdiği düşünceleri okurken keyfi gittikçe yerine geliyordu. Aralarındaki haddinden fazla olan yakınlığı ise daha da arttırmıştı. Selmina Ervah'ın tis nefesini yüzünde hissederken midesi alt üst oluyordu. Bu rahatsızlığı ister istemez yüzündeki ifadeyle belli etmişti. Yaklaşma bana. Biraz önce ne dediğini unuttun sanırım. Siz insanlar ne kadar da aptalsınız. Asıl aptal olan sensin. Kurtulacağım. Elbet bir gün kurtulacağım. Ve o zaman seni kendi ellerimle öldüreceğim. Ervah Selmina'nın boğazına daha da çok sıkıp nefes almasını zorlaştırırken ağzından akan kanla karışık sürünüşü salyalar Selmina'nın göğsüne damlıyordu. Bana bak çamur parçası. Seni şuracıkta öldürebilirim ve kimse de buna engel olamaz. Sakın bir daha beni sinirlendirecek sözler söyleme. Yoksa bedelini ağır ödersin.
Senden korkmuyorum Erva. Babamı nasıl öldürdüysen beni de öyle öldürebilirsin. Erva alaylı bakışlarıyla Sermina'nın bileklerini sıkıca tutmaya devam ederken diğer elini boğazından göğüslerine doğru indirip bedenini okşamaya başladı. Senin ölümün de babanın ölümü gibi çok ateşli olacak Sermina. Ama bir farkla. Bu ateş bir tek seni değil, ikimizi birden yakacak. Sermina Erva'nın o iğrenç ellerini bedeninde hissederken çırpınmaya başladı. İçinde aklına hiç gelmeyecek bir ihtimal gelirken bunu yapmayacağına dair kendine cesaret vermeye çalışıyordu. Çek o iğrenç ellerini üzerimden. Ervan nefesini Sermina'nın yüzüne üflerken tuzlu dudaklarıyla boynunu öpmeye ve zımpara gibi diliyle boynunu yalamaya başladı. Allah'ın belası bırak beni bırak. Sermina var gücüyle hem bağırıyor hem de Ervah'tan kurtulmak için gözyaşları içinde çırpınıyordu. Ama bu imkansızdı. Bırak beni. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Sen bana yardım et. Sermina dua ettikçe Ervah daha da çok sinirleniyordu. Allah belanı versin. Çek o lanet derilerini üzerimden. Erva daha fazla dayanamayarak Sermina'ya içindeki öfke ve sinirle öylesine şiddetli bir tokat atmıştı ki Sermina yanağında hissettiği acıyla bayılmak üzereydi. Ağzının içinde biriken metalik kan tadı Sermina'nın midesini bulandırırken dudaklarının arasında akan kanı Erva büyük bir iştahla emmeye başladı. Sermina ise gitgide suskunluğunda boğulurken ihtimalini düşünmek bile istemediği o şey başına gelmek üzereydi. Erva Sermina'nın kanını emdikçe içinde karşı koyamadığı bir haz oluşuyordu. Hayır. Sakın bu kötülüğü bana yapma Erva. Üçüncü defa bana o cehennemi yaşatma. Selman'ın fısıldayarak söylediği sözler cehenneminin kapısını aralamıştı. Erva Selman'ın üzerindeki elbiseleri yırtarken sivri tırnaklarıyla vücudunda çizikler ve derin sayılabilecek yaralar açıyordu. Sonrasında o yaralardan akan kanı içiyordu. İçtikçe başını döndüren o haz artık ikisini de dönülmez bir yola girdiriyordu. Erva Selmina'yı etkisi altına almaya başlamıştı. Erva Sermina'nın bedeninde hakimiyetini sürerken Sermina hissettiği acıyla içten içe isyanlar edip çığlık çığlığa bağırıyordu. Yeniden zorla onun oluyordu. Ölmeyi ikinci kez bu kadar çok istemişti ve hıçkırıkları boğazını bir bıçak gibi parçalamaya başladı. Nefes alışverişi hissettiği acıdan yavaşlarken kulaklarında kendi çığlıkları ve Ervah'ın hırıltısı uğulduyordu. Sermina ikinci kez nefes alan bir ölü oluyordu. Babasının katili olan bir cin kendisine zorla sahip olurken nasıl yaşayabilirdi? Bedeli ne olursa olsun senden bana ve babama yaptıklarının intikamını alacağım. Sermina içinde intikam yeminleri ederken gelecekte kaderin ikisi için yaptığı planlardan habersizdi. Bütün gece bir kabustan kalkıp yerine yatan Dicle bu gece dördüncü kez kabus görüyor ve bu kabusunda da uyanmaya çalışıyor ama uyanamıyordu. Sermina'nın kaybolmasını artık kaldıramıyordu. İyi olmayan psikolojisi daha da bozulmuştu. Kendisi bu kabusları psikolojisi bozuk olduğu için gördüğünü sanırken esas gerçek çok farklıydı. Asmen'le büyücü halasının kendisine musallat ettikleri için artık harekete geçmişti. Eskiden sadece yürümesine engel oluyorken artık Dicle'nin akli dengesinin bozulması için de ona vesveseler veriyor, kabuslar gördürüyorlardı. Gece saat 3 civarlarında konak bir kez daha Dicle'nin çığlıklarıyla ayağa kalktı. Dicle gördüğü kabusun etkisi ve bacaklarında hissettiği dayanılmaz acıyla feryat ederek bağırırken Sakine Hanım hışarbını bile takmadan odasından çıkıp hızla kızı Dicle'nin odasına doğru koşmaya başlamıştı. Ali Ağa ise gözleri içinde oğlu Mert'i arayıp telefonu kulağına götürdü. Bu böyle olmazdı. Mert gidip kardeşini içindeki hastaneye götürmeliydi. Sakine Hanım kızını kollarının arasına aldığında onu saçlarından öpüp kokluyor, sakinleşmesi için bir sürü telkinlerde bulunuyordu ama nafileydi. Dicle hipnoz olmuş gibi tek bir yöne bakıp bağırmaya devam ediyordu. Kurban olurum yavrum. Dicle'm kendine gel annem. Anneciğim ne olur sakin ol. Olmuyordu. Dicle ne konak çalışanlarını ne de annesini duymuyor sakinleşmiyordu. Son çare Mert'in gelmesiydi. Ondan başka kimse Dicle'yi sakinleştiremezdi. Ali Ağa, oğlu Mert'i arayıp telefonu açmasını beklerken Mert titreşim modunda olan telefonun çaldığını son anda fark etmişti. Babasının bu saatte neden kendisini aradığını merak edip bodrum kattaki odadan temkinli adımlarla yukarı kata çıkıp babasını bu defa kendisi aradı. Telefon saniyesinde açılırken Ali Ağa'nın o heybetli sesi sağlık ocağının ürkütücü sessizliğini bozuyordu. Hayırdır baba bu saatte? Hayır değil oğlum. Kardeşin Dicle iyi değil. Bütün gece kabus gördü. Şimdi de kimse onu sakinleştiremiyor. Hemen gel buraya. İyi değil. Mert dudaklarıyla kaşlarını çatarken içinde okkalı bir küfür savurdu. Babasına hemen geleceğini söyleyip koşar adımlarla zemin kattaki odaya geri gitti. Doktor Hakan ve Can onun bu telaşlı halinin sebebini merak ederken Mert nefes nefese kalmış bir halde babasının dediklerini odadakileri anlatmaya başladı. Can gözlerini kapamış ellerini yumruk yapıp onları izlemeye başlarken Hakan Mert'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Hemen eşyalarınızı toplayın. Dicle'nin kardeşimin yanına gidiyoruz. Hepsi odadaki eşyaları göz açıp kapayıncaya kadar toplayıp yanlarına alarak sağlık ocağından çıktılar.
Mert sürücü koltuğuna geçerken Hakan ve Can da arabanın arka koltuğunda oturmuşlardı. Araba gecenin bir yarısı tozu dumana katarak son sürat konağa doğru ilerlerken Dicle için her saniye onu geri dönülemez bir sona doğru sürüklüyordu. Can cinlerini çoktan Dicle'nin yanına göndermişti göndermesine ama hesaba katmadığı çok önemli bir detay onun elini kolunu bağlayacaktı. Tüm bunlar olurken Kesnen kadın ve yeğeni Asmin onları büyük bir keyifle izliyorlardı. Asmin çayından keyifle bir yudum içip arkasına yaslandı. Bu daha başlangıç Mert ağa. Bana ne yaşattıysan burnundan fitil fitil getireceğim. Beni o kadar çok küçümsedin ki neler yapabileceğini hiç tahmin edemedim. Şimdi oyun sırası bende. Sadece izle ve gör. Anne, baba, yalvarırım ne olur bırakın beni. Sakine teyze, Ali amca sakın onu bırakmayın. Şu anda sizinle konuşan kişi Dicle değil, içindeki cin. Can'ın sözleriyle çaresizlik ve korkuyla birbirine bakan Ali Bey ve Sakin Hanım ne yapacaklarını bilemezlerdi öylece kala kalmışlardı. Bu yaşadıkları felaket ne zaman son bulacaktı? Anne, baba, inanmayın ona. Kızınızı Dicle'yim ben. Ne olur bırakın beni, canım çok acıyor. Sakin Hanım bakışlarını kızına çevirdiğinde doğrudan onun göz bebeklerinin içine baktı. Can haklıydı. Dakikalardır kendisini bırakmaları için yalvaran, ellerinin arasında çırpınan kızı Dicle olamazdı. Çünkü bu gözlerdeki bakışlar onun bakışları değildi. Anne ne olur dua okuma, canımı yakıyorsun. Can bir yandan Dicle'ye mukavemet olmaya çalışırken bir yandan da cinlerinin yardımıyla birazdan yapacakları ritüel için hazırlıklarını yapıyorlardı. Bırakın beni, yoksa öldürürüm. Bu kızı öldürürüm. Hiç acımam, nefessiz bırakırım. Hakan ve Mert ise yapacakları ritüel için gerekli olan eşyaları almak için konaktan bir saat önce çıkıp gitmişlerdi. Can Dicle'nin bu acıya daha fazla dayanamayacağını bildiğinden hiç vakit kaybetmeden telefonunu cebinden çıkarıp Hakan'ın numarasını buldu ve aceleyle onu aradı. Mardin'in tozlu ve ıssız yollarında ölümcül sessizlik Hakan'ın telefonunun çalmasıyla bıçak gibi kesilmişti. Elindeki poşetleri hızla arabanın bagajına koyan Hakan telefonunu cebinden çıkarıp arayanın Can olduğunu görünce hiç vakit kaybetmeden aramayı yanıtladı. Can, Dicle'ye bir şey mi oldu? Derin bir nefes alan Can gözlerini bir an olsun Dicle'nin üzerinden ayırmıyordu. Hayır olmadı ama olabilir. Hemen gelmeniz lazım. İçindeki cin gitgide zıvanadan çıkmaya başladı. Dicle'yi öldürmekle tehdit ediyor beni. Hakan duyduklarıyla içinden küfürler savunurken sakin olmaya çalıştı. Tamam sen ona mukayyet ol. Biz 10 dakikaya konaktayız. Hakan telefonda konuşurken Mert onu arabanın kontrolünü çalıştırmış halde bekliyordu. Hakan bagaj kapısını kapatıp hızla sağ tarafındaki ön koltuğa oturduğunda Mert gaza yüklendi ve konağa doğru hızla arabayı sürmeye başladı. Korkuyordu. Dicle'sine, ilk göz ağrısına bir şey olacak diye çok korkuyordu. Bir diğer yandan da kendisini suçluyordu. Asmin'i hayatına almasa bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti. Sermina'nın da kardeşi Dicle'nin de başlarına gelenlerin sebebi kendisiydi. Hakan telefon görüşmesini bitirdikten sonra Can'ın söylediklerini anlatmaya başladı. Duyduklarıyla gaza daha da fazla yüklenen Mert içindeki bu kabus dolu günlerin bitmesi için dua ediyordu. Dicle'yi daha fazla zapt edemeyeceğini anlayan Sakine Hanım son çareyi ona yatağa bağlamakta bulmuştu. Dicle bağlandığı yatakta çırpınırken içinde hapsolduğu cinin etkisi altında olduğu için çığlıklar atıyor annesine, babasına ve odada olan herkese küfürler ediyordu. Can çaresiz gözlerle izliyordu sevdiği kadını. Şu an tüm cinleriyle Dicle'nin içinde cini öldürebilir, onu bu acıdan kurtarabilirdi ama yapamazdı. Ekber'in intikamı için pusula yatan bir kabile varken ilk başta Dicle'yi, ailesini, kendisini ve cinlerini büyük bir tehlikeye atabilirdi. Beklemek her ne kadar azap verse de beklemek zorundaydı. Hakan ve Mert geldiklerinde ilk önce cinlerinin de yardımıyla hangi büyüyü yaptıklarını öğrenecek, sonrasında o büyüyü bozup Dicle'nin içindeki cini çıkaracaklardı. Oğlum Mertler nerede kaldı? Kızımın yüzü bembeyaz oldu. Gözlerinin altı, dudakları morardı. Ya ona bir şey olursa, ne yapacaksanız yapın bir an önce kurtarın kızımı. Ben kendisine yaşlı gözlerle bakan Sakin Hanım'ın gözlerinin içine çaresizlik ile baktı. Kızın iyileşecek Sakine teyzeciğim. Ona hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle, merak etme sen. Kızım kurtulacak mı oğlum? Bu kızımın içinde olan iblis ona zarar veremez değil mi? Her şey iyi olacak Ali amca, biraz sabır. Şimdi gelecekler, telefonla konuştum yoldalar. Konaktaki çalışanların yarısı odanın içinde, yarısı avluda korku dolu bakışlarla Dicle'yi izliyorlardı. Ali Ağa'nın emriyle hiçbiri kılını bile kıpırdatamıyordu. Dicle'ye bir şey olur da yardıma ihtiyaçları duyarlar diye Ali Ağa herkese hazırda bekletiyordu. Konağın kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Mert ve Hakan ellerinde poşetlerle avludan içeri girerken adamlar arkasında 2 siyah tavuk ve bir yaban domuzunu avluya soktular. Can duyduğu sesle oturduğu yerden hızla ayağa kalktı. Geldiler. Dicle'yi salona götürmemiz gerekiyor. Dicle'nin içindeki cin, Can'ın sözlerinden ardından daha da hırçınlaşıp Dicle'nin bedenine zarar vermeye başlayınca Can cinlerinden yardım isteyip ona engel olmalarını söyledi.
Dicle bileklerinin bağının yatağın demirlerinden çözülmesiyle ve Can'ın cinlerinin kendisine uyguladıkları baskıyla daha da hırçınlaşmıştı. Can, Dicle'nin bileklerinde hala bağlı olan ipleri sıkı sıkıya tutup birkaç kişinin yardımıyla onu kucağına aldı ve salona doğru seri adımlarla yürümeye başladı. İlk önce Dicle'yi, sonra da seni öldüreceğim pislik. Beni yenemeyeceksiniz. Bırakın beni, bırakın. Odadan çıkıp büyük balkonun bir ucundaki salonun kapısından içeriye girdiklerinde Hakan ve Mert koşarak Can'ın yanına geldiler. Ona yardım edip dua okuyup çizdikleri tuzdan çemberin ortasında demir sandalyeye Dicle'yi zincirleyerek bağladılar. Herkes ama en çok da Ali Ağa ve Sakin Hanım merakla olacakları beklerken Mert hepsinin avluda oturup kendisine haber beklemesini istedi. Anne ve babası her ne kadar karşı çıksalar da sonunda onları da ikna edebilmişti. Mert salonun büyük ahşap kapısını kapattıktan sonra hem anahtarla hem sürgüyle kapıyı kilitledi ve tüm perdeleri çekip salonun içinin dışarıdan hiçbir şekilde görünmeyecek hale getirdi. Salona önceden getirilen kara tavuklar ve domuzun çıkardığı seslerin dışında çıt çıkmıyordu. Dicle bile aniden durulmuştu. Can ve Hakan ritüel için gerekli malzemeleri hazırlarken Mert de gözlerinden akan yaşları silmeden kardeşine bakıyordu. Kendimden nefret ediyorum Dicle. Asmin yüzünden, benim yüzümden yıllardır acı çektim. Çok özür dilerim kardeşim. Ben fısıltıyla ve büyük bir pişmanlıkla söylediği sözler Dicle'nin kahkahalarıyla bölünmüştü. Mert ona inanamaz gözlerle bakarken söz sırası Dicle'de, daha doğrusu Dicle'nin içindeki cindeydi. Ah salak Mert, sen karnın koynunda her gece keyif sürerken ben kardeşine işkenceler yapıyor, her günün sonunda yaşadıklarını unutturuyordum. Bacaklarını kullanamayışı, bunu öğrendiği zaman girdiği depresyon hastalığıyla ağrılarının sebebi de bendim. O kadar salaktın ki kardeşin aniden bacaklarını kaybedişinin nedenini doğru düzgün araştırmadın. Çünkü hepinizin zihnini kontrol edip bunu engelledim. O aptal karnım ve Kennas kadının da yardımlarıyla onu unutmamalıyım. Zaten onların sayesinde şu an bu bedendeyim. Kesnan kadın öyle bir lanetli büyü yaptı ki ne yaparsanız yapın büyüyü bozamayacaksınız. Beni Dicle'den ayıramayacaksınız. Mert'in odaya girer girmez kurduğu 3 kamerayla ayrı ayrı noktalardan olan biten her şeyi kayıt altına alıyordu. Bu kayıtlar ileriki zamanda kendilerinin işlerine yarayabilirdi. Kardeşime, Sermina'ya, bize yaptığınız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Mert, her şey hazır artık başlayabiliriz. Can Ekber'in de yardımıyla saatler sonra zor da olsa hangi büyünün yapıldığını öğrendi. Şimdi geriye büyüyü bozmak ve Dicle ile musallatığın arasında bağı koparmak kalıyordu. Aldığımız zaman soramadım Hakan. Bu kara tavuk ve domuzu da büyüye bozmak için mi aldık? Kara tavuk büyüyü bozmak için kullanılırken domuzu ise onlarla anlaşma yapmamız gerekebilir diye yanımızda tutuyoruz. Her şeyin önemini baştan almamız gerekiyor. Şimdi al şu elimdeki siyah örtüyü. Dicle'nin her yerini örtecek şekilde başının üzerinden ört. Örterken mesmaya çekmeyi unutma. Dicle'nin içindeki cin dualar ile boğuşup kurtulmak için büyük çaba harcarken avazı çıktığı kadar bağırsa da bir işe yaramıyordu. Mert mesmaya çekerek siyah örtüyü Dicle'nin üzerine örttüğünde kulakları sağır eden bir çığlık yankılandı. Taştan yapılma eski konağın duvarlarında. Beni bırakmazsanız Dicle'yi öldürürüm. Bırakın beni. Bir halt yapamazsın şerefsiz pezevenk. Bak bakalım şimdi ben sana neler yapıyorum. Can öyle çok sinirlenmişti ki Dicle'nin içindeki cinin canını almamak için kendini zor tutuyordu. Onun hak ettiği ceza esasında buydu ama mecbur olmadıkça, zorda kalmadıkça Allah'ın verdiği canı alamazdı. Hakan bakır bir kap ve bıçak alarak Mert'in yardımıyla Dicle'nin baş parmağını kesip yeteri kadar kanı bakır kaba dualar ile akıtıp tası Can'a uzattı. Can Kur'an-ı Kerim'den sureler ve ayetler okuyarak büyüyü bozmak için bir karışım yapmaya başladı. Saf saman kağıdına saf mürekkep ile vekifler çiziyor, dualar yazıyordu. Mert ise olacakları büyük bir korkuyla bekliyordu. Tek istediği kardeşinin başına bir şey gelmeden bu beladan kurtulmaktı. Tıpkı anne ve babası gibi. Dualar ve vekifler yazdığı kağıtları ocağın üstünde kızgın halde duran tavanın içine yakıp kül ettikten sonra o külleri okuduğu suyun içine döken Hakan bardağı Can'a uzattı. Can ve Mert göz göze geldiklerinde Mert ne yapması gerektiğini anladı. Örtünün altına girip kardeşinin başına sabit bir şekilde tutarken ağzının kapanmasına engel oluyordu. Can suyun birazını örtünün üzerine döküp dualar okumaya başlarken cinleri ve Hakan da dualar ile ona eşlik ediyordu. İzleyici kontrolü alınamaz bir hale gelmişti. Nefes alışverişi sıklaşırken soğuk soğuk terliyor, bembeyaz suratıyla her an kusacakmış gibi duruyordu. Bedeninde oluşmaya başlayan sıcaklık içindeki cinin kendisini yavaş yavaş yakmaya başladığının habercisiydi. Hayır, başaramayacaksınız. Beni bu bedenden çıkaramayacaksınız. Bana zarar veremeyeceksiniz. O benim, o benim. Size vermem. Can'ın uzattığı bardağı alan Mert, Dicle ağzını kapatamadan kalan suyun birazını zorla içirmiş, birazını da yüzüne vücuduna sürmüştü. Dicle suyun vücuduna değmesiyle feryat edip ağlarken sanki su değil de lav içmişti. Can'a öyle çok acıyordu ki bu acının tarifi olamazdı.
Mert tekrar eski yerine döndüğünde Hakan Dicle'nin doğum tarihini, anne ve babasının adlarını, isimlerini bir kağıda yazıp kaynamakta olan suyun içine attı. Hakan ile Can gözlerini kapatıp adı adına bu duayı okumaya başladı. Onlar duayı okudukça Dicle'nin içindeki cin çok kötü bir azap çekiyordu. Söyle ey kafir, adın ne? Kaç yaşındasın? Dinin ne? Allah'ın psikolojileri, ahmak insanoğulları, rahat bırakın beni. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Allah rızası için çık bu bedenden. Asla, asla çıkmam. Bir daha söylüyorum. İsmini, yaşını söyle ve bu bedeni terk et. Eğer beni dinlersen ben ve arkadaşlarım sana zarar vermeyeceğiz. Hayır, ne yaparsanız yapın Dicle'yi benden ayıramayacaksınız. Son defa soruyorum. Allah rızası için bu kızı rahat bırak ve bedenini terk et. Yoksa seni yakıp öldürmek zorunda kalacağım. Hayır, hayır bırakın beni. Onu asla bırakmam. Hakan ile Can Dicle'nin içindeki musallat olan cini 3 defa Allah rızası için uyarmış, üzerlerine düşen görevi yerlerine getirmişlerdi. Can iplerle bağlanmış kara tavukların her birini kucağına aldıktan sonra büyüyü bozmak için işlemi yapmaya başladı. Büyüde kullanılan akrep zehri, tavşan kalbi, insan bağırsağı, fare ölüsü, Dicle'nin kanı, tavuklardan aldıkları kanlar, ölmüş bir kedinin ciğeri ve gözleri, köpek dışkısını bir kabın içine karıştıran Hakan, Can'ın yardımıyla bu yaptığı karışımı tavuklara yedirmeye başladı. Can bir yandan kucağındaki tavuğu tutmaya çalışırken, bir yandan da büyü yapılırken okunan duanın tersini okuyordu. Tavuklar karşımda yedikçe şişiyor, çırpınıp Can'ın kollarından kurtulmaya çalışıyorlardı. Ama Can'ın güçlü kollarından kaçmaları imkansıza yakındı. Dicle'nin içinde cin acıyla bağırırken tüm konak bu çığlıklara yankılanıyordu. Sakin Hanım ve Ali Bey de yürekleri ağzında, elleri birbirine kenetli, birbirlerinden güç alarak olacakları bekliyorlardı. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Can duayı bitirir bitirmez tavuklar kucağında patlayarak paramparça oldu. Tavukların organları ve tüyleri salonun her yerine dağılırken Mert bu görüntüyle az kalsın kusacaktı. Kucağındaki parçalanmış tavukları yerde serili olan sofra bezinin üzerine koyan Can, tavukların içinde büyünün yazılı olduğu kağıtları ve muskaları mesmele çekerek çıkarmaya başladı. Hakan ise hiç vakit kaybetmeden dua okuyarak kağıtları ve muskaları açıp resimlerini çektikten sonra onları yakıp büyüyü etkisiz hale getirdi. Dicle'nin içindeki cin son bir hamle yapıp Dicle'yi boğmak istese de Can'ın cinleri buna izin vermemişlerdi. Yarım saatin ardından kanlı elleriyle tavukların içini deşmeyi bırakan Can, ellerindeki kırık tavuk bacaklarını sofra bezinin üzerine bırakıp gülümseyerek Mert'e baktı. Bitti kardeşim, bitti. Kardeşim, Dicle kurtuldu sayılır. Çok az kaldı. Mert içinden şükür duaları ederken Hakan ve Can göz göze gelip artık yapmaları gereken şeyi yerine getirmek için ayağa kalktılar. İkisi de ellerini temiz bezlerle sildikten sonra Dicle'nin yanına geldiler. Hakan Dicle'nin başındaki örtüyü kaldırmadan ona sımsıkı tuttu. Can ise Dicle'nin içindeki cinin yanması için duaları okumaya başladı. Ayet-el Kürsü, Felak ve Nas surelerini okuduktan sonra Dicle'nin içindeki cin, Can'ın cinlerinin de etkisini baskı yapmasıyla daha fazla dayanamayıp acı çığlıklar atıp ve dualar ederek yanmaya başlarken Dicle örtünün altında iki büklüm olup övülerek kusmaya başladı. Mert kardeşinin üzerindeki örtüyü atıp onu bayılmadan son anda tuttu. Üçü birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında hepsinin aklında tek bir düşünce geçiyordu. Dicle'nin ardından kurtulma sırası Selmina'ya gelmişti. 1 saat sonra. Konaktaki herkes Can ve Hakan'a yardım etmek için seferber olmuştu. Dicle'yi odasındaki banyoya götürdüklerinde Sakin Hanım kızını kendi elleriyle yıkamış, sonrasında Mert'in de yardımıyla onu yatağa yatırmışlardı. Dicle derin bir uykudayken Ali Ağa ve Sakin Hanım bir an olsun kızlarının başından ayrılmıyorlardı. Hakan, Mert ve Can ellerindeki kamera kayıtları ve büyü delilleriyle hiç vakit kaybetmeden jandarmanın yolunu tuttular. Komutanı olana biteni izlediklerinde ilk başta bunların birer montaj olduğunu düşünen komutan, delilleri gördüğünde hiç vakit kaybetmeden yanına aldığı bir ekip ile Kenan Kadın'ın evinin olduğu yola koyuldular. Tüm bu olanları korkuyla izleyen Kenan Kadın cinlerinden jandarmaların buraya geldiklerini öğrenince çok önemli birkaç eşyasını yanına alıp Asmin'le evin arka tarafından kaçmaya başladı. Ama hesaplayamadıkları bir detay ikisinin de kolayca yakalanmalarına sebep olmuştu. Jandarmalar evin önünden giderken Can cinlerinden aldığı haber ile Hakan ve Mert ile evin arkasından dolanıp Asmin ve Kesnen Kadın'ı kıskıvrak yakalamışlardı. Kesnen Kadın'ı Hakan ve Can tutarken Asmin'i ise Mert tutuyor, kımıldamasına bile izin vermiyordu. Asmin yaşlı gözlerini Mert'in gözlerini kaçırırken Mert onu hiç beklemediği bir anda çenesinden tutup gözlerince nefretle intikam dolu bakışlarla bakmaya başladı. Sen lanet bir insansın. Allah senin belanı versin Asmin. Seni hayatıma aldığım güne lanet olsun. Ben ne yapmıştım sana? Ben ne yaptıysam seni Sus, sus. Bana aşktan, sevdadan bahsetme. Sen aşk ne demek, sevda ne demek bilemezsin. Ben ne yaptıysam seni sevdiğimden yaptım Mert Ağa.
Dicle beni hiçbir zaman sevmedi. Bizi hep ayırmaya çalıştı. Ondan intikamımı böyle aldım. Mutlu olalım, aramıza kimse girmesin diye yaptım ne yaptıysam. O Sermina denilen kızı ilk gördüğümde anlamıştım ona aşık olacağını. Bu ne kadar acı bilir misin? Kocanın kalbinin başka bir kadına ait olacağını bilmek. Dicle'yi kurtardın ama onu kurtaramayacaksın. Sen de benim çektiğim acıyı çekeceksin. Beter ol. Allah belanı versin. Biraz olsun gerçekten beni sevseydin, biraz olsun bana sahip çıksaydın, bunların hiçbiri olmayacaktı. Mert Asmin'in sözleriyle delirmenin eşiğine gelirken jandarmalar Asmin'in onu elinden tam zamanında almışlardı. Mahallenin kör karanlığında içindeki yangınla baş etmeye çalışan Mert, daha fazla dayanamayıp olduğu yere dizüstü çöktü ve avazı çıktığı kadar Selmina'nın ismini bağırarak ağlamaya başladı. Jandarmalar onu sakinleştirmeye çalışırken Ervat tüm bu olanları ateş saçan gözleriyle izliyordu. Tüm planları alt üst olmuştu. Selmina'yı kurtarmaları ise an meselesiydi. Bunu yapabileceklerini biliyordu. Dicle'yi nasıl kurtardılarsa Selmina'yı da kurtarabilirlerdi. Derin bir nefes alan Erva, Selmina'nın yanına dönmek için boyut kapısını açarken aklında olan planını harekete geçirmenin vaktinin geldiğine kanaat getirdi. Selmina'yı asla benden alamayacaksınız. O yarın gece benim gelinim olacak. Sonsuza kadar benim olacak. Sadece benim. Hayat kimi zaman korktuğumuz ne varsa yaşatır bize. İstesek de istemesek de bir satranç oyununda sıradan bir piyon oluveririz. Ve biliriz ki oyunda ilk kurban edilecek olan yine biziz. Sermina kafir cinlerin meskeni olan köyün köhne evlerinden birinde, yarısı kırılmış pencerenin önüne atılan pis sedirin üzerinde başını ellerinin arasına almış, dışarıdaki zifiri karanlığı izliyordu. Buradan nasıl kaçacaktı? Ervah kendisini daha ne kadar tutsak edecekti? Bu yaşadığı felaketlerin esas sorumlusu kimdi? Bunun gibi yüzlerce soru geliyordu aklına ve beyni saatlerce düşünmekten uyuşmuştu. Üşüyordu, açtı ve kokuyordu. Çaresizliği tüm benliğini sarmalamışken bu yaptıklarının gördüğü kabuslardan biri olması için her şeyini vermeye razıydı. Annesinden sonra babasının ani ölümü onu büyük bir hiçliğin ortasına atmıştı. Kimsesizliği içindeki umut kırıntılarını alıp götürüyordu. Haydi kalk gidiyoruz. Selmina duyduğu ses ile irkilip başını sesin geldiği yöne çevirdiğinde karşısında gördüğü korkunç silüet kanının donmasına neden oldu. Karşısındaki kadının grimsi renkte ten renginin solukluğu muydu? Ne şekilde olduğunu çözemediği vücudundaki açık yaraların içinde gezen kurtçuklar mıydı? Yoksa yüzündeki mide bulandırıcı yaralar mı kendisini daha çok korkutmuştu? Bunu hiçbir zaman bilemeyecekti. Sana kalk dedim. Gidiyoruz çamur parçası. Selmine karşısındaki korkunç varlığın boğuk ve pürüzlü sesiyle söylediklerini yeni idrak etti. Yaklaşmak bir yana aynı yerde olmaktan bile deli gibi korktuğu bu varlık kendisini nereye götürecekti? Nereye gittiğimizi merak ediyorsan benimle geleceksin. Ervah olmasaydı seni şimdi burada öldürürdüm ama maalesef bunu yapamam. Şimdi kalk ve peşimden gel. Yoksa seni büyük bir zevk ile savşandan sürükleyerek zorla götüreceğim ki bunu yapmamı istemezsin. Selmine karşısındaki kadın silüetindeki varlığın gözlerinden çok korkmuştu. Uzun kollu, her tarafı kir ve kan lekeleriyle dolu beyaz elbisesinin uzun eteklerinden tutarak ayağa kalktı. Çıplak ayaklarıyla kapının önündeki varlığın peşinden giderek attığı her adımın kendisine hareketi sürekliliğinden habersizdi. Köhne evin merdivenlerinden aşağı inerken çıkan o gıcırtı sesi Selmina'nın kulaklarında uğulduyordu. Evin alt katına indiklerinde son basamağa inen Selmina, üst tarafı insan, alt tarafı yılan şeklindeki varlığın kendisine yaklaşmasıyla çığlık atıp merdivenleri gerisin geri çıkmaya başladı. Bu kadarını kaldıramazdı, yapamazdı. O varlıkların kendisine dokunmasına izin veremezdi. Tam üst kata ulaşmak üzereyken saçından tutup zorla aşağı indirilmeye başlandı. Bunu yapan kendisini çağıran o iğrenç varlıktan başkası değildi. Acıdan attığı çığlıklarla merdivenin son basamağına geldiğinde yarı insan yarı yılan görünümlü varlıklardan bir tanesi siyah tülden bir elbiseyi eline tutuşturmuştu. Selmina kucağındaki siyah elbiseyi anlamaz bir halde bakarken siyah çarşaflı iki varlık onu kollarından tutarak zorla alt kattaki odalardan birine doğru sürüklemeye başladılar. Selmina her ne kadar itiraz edip dirense de biliyordu ki gücü asla onlara yetmeyecekti. Tam odalardan birinin tahta kapısı aralanmış içeri girecekti ki o iğrendiği kadınsı varlık onu kolundan sıkıca tutup gözlerinin içine nefretle bakmaya başladı. O elbiseyi hemen giy ve çık. Ervah'ın emri olmasa kaçmaman için seni kendi ellerimle soyar, işkence yapa yapa bu elbiseyi giydirirdim. Ama maalesef bunu yapamıyorum. Sakın ama sakın kaçmaya kalkışma. Sen görmesen de şu an evin çevresinde benim emrimde olan binlerce cin var ve hepsi de seni paramparça etmek için fırsat kolluyor. Onlara bu fırsatı vermeni istemiyorsan, siz insanların da dediği gibi uslu durup dediklerimi yapacaksın. Bu arada ben Raşe. Tanıştığımıza hiç memnun olmadım. Selmina korkusunun bile önüne geçen bir sinirle Cornura'yı işaretlerinden kurtarıp hızla odadan içeriye girdi. Bu odanın diğerlerinden farkı penceresinin olmamasıydı.
Odanın içi duvarda asılı duran gaz lambalarıyla aydınlanıyordu. Siktir, ne yapacağım ben şimdi? Neden giydiriyorlar bu elbiseyi bana? İçinden bunları düşünürken vaktin az olduğunu bildiği için ilk önce elindeki siyah elbiseyi kapının sağ tarafında olan kırık sedirin üzerine koydu. Sonrasında yavaşça üzerindeki kirli beyaz elbiseyi çıkarıp kendisine verilen elbiseyi giymeye başladı. Elbise üzerine tam olmuştu. Kolları bileklerine kadar uzun, siyah dantelli, etekli siyah tüylü, boyun tarafı ise gübürlüydü. Odanın diğer tarafında bulunan 40 aynadan kendisini incelediğinde karşısında gördüğü kişiyi tanımakta güçlük çekiyordu. Aynadan kendine bakmayı kes Selmina. Sana acele etmeni söylememiş miydim? Allah hepimizin belasını versin diye içinden beddua ederken gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Ve ne olursa olsun güçlü olacağına dair kendine söz verip odadan bir hışımla dışarıya çıktı. Odanın kapısının önünde bekleyen varlıklar kendisine tiskinç ve kızgın bakışlar atarken Reyşe hiç vakit kaybetmeden Selmina'yı sol kolundan sıkıca tutup sürüklemeye başladı. Selmina kolunun acısıyla yüzünü buruştururken dışarıda gördüğü manzara gözlerini korkutan fal taşı gibi açmasına sebep olmuştu. Dışarıda ne olduğunu bilmediği yüzlerce varlık daire oluşturmuş, davul ve zurna eşliğinde eğleniyorlardı. Ortada yanan dev ateşin çaresizce garip şekillerde dans eden varlıkların her hareketinde ateşin boyutu gitgide yükseliyordu. Reyşa Elvah'ın nerede olduğunu bulmaya çalışırken onu ateşin sol tarafındaki masaya otururken buldu. Dokunmaya bile tiksindiği Selmina'nın kolunu kaçmasına engel olmak için daha da sıkı tutup Elvah'ın yanına doğru yürümeye başladı. Selmina karşı koymak istese de Reyşa'ya karşı gücü yetersiz kalıyordu. Bir yandan da kendisi nereye götürdüğünü merak etmiyor değildi. Bu kalabalık neden toplanmıştı? Kendisine ne yapacaklardı? Bu soruların cevabını ancak Reyşa'nın dediklerini yaparak öğrenebilirdi. Selmina, Reyşa'nın eşliğinde kalabalığın içinden geçip bir masaya doğru ilerlemeye başladı ve masanın etrafında bir sandalyeye oturan Ervah'ı gördüğünde içindeki öfke bir volkan gibi patlıyor, kalbini yakıyordu. Reyşa'nın elinden kolunu kurtarmaya çalışırken hissettiği acıyla yüzünü buruşturdu. "Bırak beni, lanet olsun, bırak." Reyşa, Selmina'nın karşı koymalarından etkilenmemiş gibi hiçbir şey söylemeden onu Ervah'ın yanındaki boş sandalyeye oturtup kalkmaması için omuzlarından sıkıca tutmaya başladı. Eğer biraz daha böyle devam ederse Ervah'a verdiği sözden cayıp onu şuracıkta öldürebilirdi. "Sakın Reyşa. O aklından geçirdiğini yapmana müsaade etmeyeceğimi sen de iyi biliyorsun. Selmina birazdan benim karım olacak. Bir çamur parçasından yaratılan şu insanı karın yapacak kadar aptal olduğun için bile sana verdiğim sözü tutmayabilirim Ervah. Şu lanet çeneni kapa ve nikahımızın yapılması için hazırlıklara başla Reyşa." Selmina korku ve nefret karşılığı bir duyguyla anlamadığı bir dilde birbirleriyle konuşan Ervah ve Reyşa'ya bakıp neler olduğunu çözmeye çalışıyordu. Kendisi hakkında ne planlar yaptıklarını bir şekilde öğrenmeliydi. Ama bunu nasıl yapabileceğini bilmiyordu. Burada ne olduğuna dair hiçbir fikrin yok değil mi Selmina? Ervah'ın boynuna pis nefesini vererek konuşmasıyla Selmina kendini ondan uzaklaştırmak istese de bunu başaramamıştı. "Lanet olası pislik. Uzak dur benden." Erva küçük bir kahkaha atıp iki eliyle Selmina'yı belinden tutup kendine çekerek nefesini yüzüne üflemeye başladı. "Kusura bakma Selmina ama müstakbel karımdan uzak kalamam." "Ne? Ne müstakbel karısı? Ne saçmalıyorsun sen? Bırak beni." Selmina Ervah'ın ellerinden kurtulmak için çırpınıyorken gözlerinden akan yaşlar siyah elbisesine damlıyordu. "Saçmalamıyorum sevgilim. Burada bizim düğünümüz yapılıyor ve sen birazdan benim karım olacaksın. Beni öldür daha iyi. Asla senin karın olmam. Babamın katil ve üstelik bir cinsin. Bu imkansız. Hayır, olamaz. Olamaz." Erva ateş saçan gözleriyle Selmina'nın gözlerinin içine bakıp kararlılıkla konuşmaya başladı. "Babanı öldürmek benim için büyük bir zevkti Selmina. Onun acılar içinde ölmesini izlemek." "Sus. Sus, duymak istemiyorum söylediklerini, sus. Bana bak. Eğer benimle evlenmezsen Dicle ve Mert dahil dünyada seni seven kim varsa işkence yaparak öldürürüm ve hepsini gözünü kırpmadan izletirim. Bunu yapamazsın. Hayır, olamaz. Bunu bana yapamazsın." Ervah alaycı bir gülüşle Selman'ın yüzünü iyice yaklaştırıp onu saniyelik de olsa dudaklarından öptü. "Babana nasıl yapabildiysem, o çok sevdiğin çamur parçalarında aynısını yapıp öldürebilirim. Selmina, bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun. Buradaki tüm cinler bir işaretimle tüm sevdiklerini değil, tüm Mardin'i bile katledebilirler. Allah belanı versin. Bu senin için bir beddua olabilir ama benim için aynı şey söz konusu değil. Benim olmaktan başka bir çaren yok. Bunu artık anlasan ve karım olmayı kabullenmeye başlasan iyi edersin." Duydukları karşısında tüm vücudu kas katı kesilen Selmina, yoksa Ervah'ın söylediği bu deli saçma bir şey mümkün olabilir miydi? Aklına Mert ve ailesi geldi. En zor gününde kendisi ikinci bir aile olan bu insanların ölümüne sebep olmak, bir ömür bir vicdan azabıyla nasıl yaşayabiliyordu? Gözlerini kapatıp yerlerine derin nefes çektikten sonra Ervah'ın iğrenç sesi burnuna doldu. "Allah'ım, sen bana yardım et. Ne olur kurtulmam için bana bir yol göster."
Günahı işleyemem. Karşına günahkar olarak gelemem. Ne olur Allah'ım. Senden duası Erdoğan kahkahasıyla yerde kesildi. Sıkmaya başlarken bir yandan da ona tehditler savuruyordu. Senin o Allah'ın gelip de sana yardım edemez Sermina. Sakın kendini bu zırvalıklarla kandırma. İşe yaramayacağını bile bile dua ettiğinde çok komik oluyorsun. Bırak beni. Canım çok acıyor. Bırak. Ervah nikahımız için her şey hazır. Reysa'nın sözüyle Ervah Sermina'nın gözlerinin içine bakıp kararının ne olduğunu öğrenmek için beklemeye başladı. Cevabı her ne olursa olsun Sermina kendisinin olacaktı. O şimdilik bunu bilmese de olurdu. Sermina kollarını zor da olsa Ervah'ın ellerinden kurtarıp başının önüne iğrenç yüzünü göremeyeceği bir tarafa çevirdi. Yüreği ve aklı arasında bir arafta kalmıştı. Sahi ne yapacaktı şimdi? Ervah'ın şakasının olmadığını bakışlarından anlamıştı ama onunla da evlenemezdi. Bütün ömrünü burada geçiremezdi. Yaşlı gözlerini zor da olsa Ervah'ın ateş saçan gözlerini tutup ona yalvarmaya başladı. Ervah ne olur bunu bana yapma. Olmaz anlamıyor musun olmaz. Ben seninle evlenemem. Bu hem çok günah hem de imkansız. Sen bir insan olsaydın bile seninle evlenmezdim. Çünkü sen babamın katilisin. Seninle evlenmemi benden nasıl bekleyebilirsin? Ervah duyduğu kelimelerle kontrolünü kaybetmeye başlarken hiç düşünmeden Sermina'yı kucaklayıp nikahlarının yapılacağı büyülü ağaca doğru hızla yürümeye başladı. Sermina her ne kadar ağlayıp çırpınsana boşunaydı. Ervah tekme ve yumruklarından zerre etkilenmiyordu. Bırak beni. Ervah bunu bana yapma. Ben babamın katiliyle bir ciniyle evlenemem. Bırak beni. Sermina'nın sesi tüm köyde yankılanırken bu sesi sadece cinler değil, Mert ile Ekber de duymuştu. Can ve Hakan'ın yaptığı ritüeller ile Ekber'in de yardımıyla kaçak olarak köye girenler her adımında köye büyük bir felaket getirirken Sermina'nın kaderini de tümden değiştirecekti. Penceresiz duvarlarında asılı olan mumlarla aydınlanan odanın tam ortasına konumlandırılmış derme çatma 2 kişilik yatağın üzerinde oturan Sermina, gözlerini hiç kırpmadan avucunun içindeki alev kırmızısı kına lekesine bakıyor, biraz önce yaşadığı olayı sindirmeye çalışıyordu. Ben biraz önce bir cin ile evlendim. Kafir bir cin ile evlendim. Allah'ım bana yardım et ne olursun. Beni bu azaptan kurtar. Bana bir yol göster. Ömrümü burada babamın katilinin karısı olarak geçirmektense al canımı Allah'ım. Al canımı. Benden artık o kadar kolay kurtulamazsın karıcığım. Sermina duyduğu ses ile irkilip başını sesin geldiği yöne doğru çevirdi. Gözleri Ervah'ın ateş kırmızısına dönen gözleriyle kesiştiğinde onun tehlikeli bakışlarından birazdan başına kötü bir şey geleceğini hissetmişti. Ne o? Film görmüş gibi bakıyorsun. Korkuttun mu seni? Ervah'ın alaycı bir tavırla gülümserken göz açıp kapayıncaya kadar Sermina'nın yanına gelip onu omuzlarından sıkıca tutarak hızla yatağa yatırdı ve onu dudaklarından vahşice kanatarak öpmeye başladı. Sermina Ervah'ın kollarından kurtulmaya çalışırken ağzının içindeki iğrenç sıvı midesini bulandırıyordu. Üzerinde hissettiği ağırlık gözlerini karartıyordu. Uslu dur Sermina, yoksa canın gerçekten acır. Sermina'nın gözlerinden akan yaşlar yatağa damlıyor, Ervah'ın pis teninde kayboluyordu. Yapamazdı. Babasının katili olan Ervah'ın karısı olamazdı. Ölmekle yaşayacaklarından daha az acı verirdi. Ah karıcığım, kendini bana bırakırsan seninle öyle güzel eğleneceğiz ki o ucube aklından geçirdiğin ölüm fikrini unut. Sen sonsuza kadar benim olacaksın. Bir tek benim. Ölmeyi bile göze alabilirim ama asla sonsuza kadar senin karın olamam. Ervah Sermina'nın kendi rızasıyla karısı olmayacağını anladığında gözlerini Sermina'nın gözlerine dikti ve fısıldayarak Sermina'yı canlı bir heykele dönüştürecek olan büyülü sözleri söylemeye başladı. Sermina vücudunda hissettiği acıyla çığlık atmak istedi lakin çenesini değil göz bebeklerini bile kıpırdatamadığını anladığında içinde büyük bir korku oluştu. Evet karıcığım, bana başka bir çare bırakmadın. İsteseydin ikimiz de zevk alabilirdik ama sen bana zor kullandırmayı seçtin. Sana demiştim, sen sadece benimsin. Karım olacaksın ve sonsuza dek de öyle kalacaksın. Sermina ne kadar çabalasa da olmuyordu. Vücudunu hiçbir yerini hareket ettiremiyordu. Gözlerinden akan yaşlar önce o pürüzsüz yüzüne, ardından da pis yatağa damlarken içinden Allah'a dua etmek istedi ama edemiyordu. Ervah bunu da düşünmüş ve dua etmesini engellemişti. Ne yapacağım şimdi? Babamın katilinin karısı olamam. Olamam. Bu olmaz. Olamaz. Ervah Sermina'nın üzerindeki siyah gelinliği bir hamlede yırttı. Gözlerini pürüzsüz ve bembeyaz teninde gezdirip üzerindeki birkaç parça giysiyi hızla çıkarıp hiç vakit kaybetmeden Sermina'nın teninde kayboldu. Saatlerce ona işkence etmek istercesine tüm bedeninde hakimiyetini sürdürdü. Sermina artık ölmek istiyordu. Ervah ona her sahip olduğunda aklında sadece bu düşünce geçiyordu. Ölmek ve bu ızdıraptan kurtulmak. Ervah onu odada tek başına bırakıp gittiğinde yapabildiği tek şey yatağa uzanıp bedenini çürümeye yüz tutmuş yorgan ile örtmek olmuştu. Artık yaşamasının bir anlamı kalmamıştı. Bedeninden ve kendinden nefret ediyordu.
Her ne kadar istemeyip karşı çıksa da kendisini babasına ihanet etmiş gibi hissediyordu. Hani derler ya, anne ve babalar ölse bile çocuklarını hep izlerler diye. Ne olur baba, ne olur anne, bu yaşadıklarımı görmemiş olur. Dayanamam baba. Sana yaptığım ihanetin şahidi olmana dayanamam. Sen çamur parçası, o küçücük aklınla beni aldatıp Sermina'yı kaçırabileceğini mi sandın? O yanındaki pis Müslüman cin ile seni burada işkence ede öldüreceğim. Mert korku dolu gözlerle çevresine baktı. Etrafında daha önce hiç görmediği değişik şekillerde bir sürü varlık vardı. Göz ucuyla İlkber'e baktığında onun kızgın zincirlerle bağlandığını gördü. Her ne kadar çabalasa da buradan kurtulmalarının imkansız olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun Sermina'yı son bir defa görmeyi istedi. Onun uğruna ölmeden son bir defa o güzel gözlerini görebilmeyi. Erva, ne yaparsan yap, Sermina asla senin olmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim. Ervah Mert'in söylediği sözler karşısında onu canlı canlı parçalara ayırmak, kanını köpeklerine içirmek istese de sabretmeliydi. Sermina'yı buraya getirdiklerinde oyun yeni başlayacaktı. Ah Mert, seni düğünümüze davet etmeyi unuttuk, kusura bakma. Sermina'yı bu kadar çok sevdiğini bilseydim. Ne düğünü, ne diyorsun sen? İmkansız. Sen Sermina ile evlenemezsin, imkansız. Ervah köyün meydanında yankılanan gür bir kahkaha atıp adımlarını Mert'in önünde durdurdu. Gözlerinin içine bakıp konuşmaya başladı. Ve biliyor musun Mert? Sermina'ya saatlerce tecavüz ettim. Onu canlı bir heykele dönüştürüp canını yaka yaka karım yaptım. Sus. Sus Allah'ın belası sus. Hoşuna gitti değil mi Mert? Ona daha ne acılar çektirdiğimi anlatmamı ister misin? Mert gözyaşları içinde Ervah'ın susması için ona yalvarıyor. Onun dediği hiçbir şeyi duymak istemiyordu. Canı, yüreği acıyordu. Sermina'nın sevdiği kadının yaşadıklarını duydukça yüreği paramparça oluyordu. Bu yaşadıklarına bile inanmak istemiyordu. Hepsinin korkunç bir kabus olmasını ve uyandığında Sermina'nın yanında, kollarında olmasını öylesine çok istiyordu ki öyle de olacaktı. Fakat bir farkla. Mert sevdiği kadını son defa kollarına alacaktı. Allah'ım, Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne olur buradan kurtulmama yardım et. Reyşan'ın korkunç kahkahası Sermina'nın odasının duvarlarına yankılanıyordu. Seni sürtük. O çok inandığın Allah'ın seni asla bizim elimizden alamaz. Kalk gidiyoruz. Sermina Reyşan'ın kendisine neler yapabileceğini artık biliyordu. Onu kızdırmamak için yataktan güç de olsa kalkıp yatağın üzerine atılmış birkaç parça eski giysiyi geçirdi. Gözleri Reyşan'ın iğrenç sureti haricinde her yere bakarken ayakları yavaş yavaş onu felaketine götürüyordu. Hiç sesini çıkarmadan Reyşan'ı takip etmeye başladı. Reyşan ise Sermina'nın kendisinden korktuğunu biliyor ve bundan büyük bir keyif alıyordu. Birlikte önce harabe evden, ardından evin balçıklarına bezeli bahçesinden çıktılar. Yoldaki taşlar Sermina'nın ayağına batıyor, kesilen yerdeki kanlar köyün toprağına karışıyordu. Köydeki diğer kafir cinler kan kokusunu iştahla işlerine çekerken hepsinin aklından tek bir düşünce geçiyordu. O da Sermina'yı parçalara ayırıp tadına bakmaktı. Lakin hiçbiri bunu cesaret edemezdi. Ervah'ın şehri tüm köyü yok edebilecek kadar kuvvetliydi. Hiçbiri karşısına böyle bir düşman almak istemiyordu. Sermina inanamaz gözlerle karşısındaki manzaraya baktı. Bu gördüğü şey bir hayal miydi? Yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Mert tam karşısında elleri kolları bağlı halde yerde diz çökmüş oturuyordu. Onun burada ne işi vardı? Buraya nasıl gelmişti? Aklında yüzlerce soru varken adımları aniden hızlandırdı ve ona doğru koşmaya başladı. Mert! 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 Reyşa Sermina Mert'e ulaşamadı, onu kollarından sıkıca tutup yere diz çöktürdü. Fakat Sermina çırpınıyor, bir türlü yerinde rahat durmuyordu. Mert ise Sermina'yı gördüğü andan itibaren suskunluğa bürünmüştü. Onu bu halde göreceğini ölmeyi dilerdi. Çok zayıflamış, bakışları hissizleşmiş ve eski Sermina'dan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Erva ise Sermina'nın Mert için bu kadar çırpınıp bağırmasına çok sinirlendi. Çevrelerinde toplanan cinlerin içten içe kendisini alay ettiğinin farkındaydı. Fakat hiçbirinin bunu sesli olarak demeye cesareti yoktu. Sermina'nın yanına gidip eğilen Erva onu dudaklarından ısırarak öptü ve Sermina'yı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Gözlerinin içine bakıp o korkunç sesiyle konuşmaya başladı. Sermina, Ervah'ın gözlerinin içinde çakan kıvılcımları, püsküren lavları görüyordu. Babasını öldürdüğü gibi Mert'i öldürmesinden, ona bir zarar vermesinden deli gibi korkuyordu. Gerekirse sonsuza kadar onunla kalabilir, ne yaparsa yapsın sesini çıkarmazdı fakat Mert'e kendisi yüzünden zarar gelmesine izin veremezdi. Ervah'ın pis nefesi Sermina'nın yüzünde gezinirken Sermina takati kalmasa da ayakta durmaya çalışıyor, korku dolu gözlerle Ervah'ın gözlerinin içine bakmaya devam ediyordu. Sermina, karıcığım, sen artık sonsuza kadar benimsin. Seni benden almak isteyen kim varsa cezasını çekecek bak. Mert seni kurtarmak için ölümü göze alıp bir cin arkadaşıyla buraya gelmiş. Seni benden alıp götürmek istiyor ve ona cezasını vereceğim. Seni benden asla alamayacak, asla. Sermina Ervah'ın bu sözleriyle ağlamaya başlarken bakışlarını Mert'e çevirdi.
Onun da ağladığını görünce içindeki güçlü kadın gardını indirmişti. Ervah ne istiyorsa artık kabulüydü. Yalvaran bakışlarla Ervah'a döndüğünde onun kan isteyen ve acımasız bakışlarını görünce dizlerinin üzerine çöküp Ervah'a yalvarmaya başladı. Ervah ne olur babama yaptığını ona da yapma. Ölene kadar senin yanında kalırım. İstediğini yap, itiraz etmem ama ne olur Mert'in canını bağışla. Onu öldürme. Artık yalvarman için çok geç. Ervah cinlerini Sermina'yı tutmaları için emir verdikten sonra önce Ekber'in yanına gitti ve onu büyülü sözlerle işkence yapıp içten içe yakarak öldürmeye başladı. Mert ne kadar çırpınıp bağırsa da Ekber için elinden hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordu. Onun kendisi yüzünden öldürdüğünü bilmek bile vicdan azabı çektiriyordu. Ekber, hayır, bırakın onu, hiçbir suçu yok. Ekber kalan son gücüyle Sermina ve Mert'e bakıp içinden kelime-i şehadet getirdi. Ervah iğrenç bir kahkaha atıp Ekber'i yakacak büyülü sözcükleri okuyarak onu öldürdü. Sıranın Mert'e geldiğini anlayan Sermina aklını kaybetmek üzereydi. Tüm vücudu epilepsi krizine girmiş gibi titrerken gözlerindeki yaşlar artık canını yakmaya başlamıştı. Sermina ne olur benim için ağlama. Senin yolunda ölmek varsa yolun sonunda ölmeye razıyım. Yeter ki sana bir şey olmasın. Seni ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. Ve sevmeye de devam edeceğim. Bunu sakın unutma, olur mu? Biz bu dünyada kavuşamadık belki, ahirette kavuşuruz. Şimdi bana hakkını helal et ne olur. Sermina hıçkırıklara boğulup ağlarken kalbine bıçaklar saplanıyormuş gibi acı çekiyordu. Çaresizlik dört bir yanını sarmıştı ve artık kurtulamayacağını anlamıştı. Mert'in gözlerinin içine bakıp ona son sözlerini söyledi. Ben de seni çok seviyorum. Hakkın helal olsun. Ervah bu sahneye daha fazla dayanamayarak sivri ve uzun pençe şeklindeki tırnaklarını Mert'in göğsüne saplayıp elleriyle ikiye ayırdı. Elleri ve pençeleri lav kadar kızgın olan Ervah'ın değdiği kemikler ve etler yanıyor, yanık et kokusu orada bulunan cinlerin iştahını acıtıyordu. Mert, Sermina Mert'in adını feryat ederek bağırırken Mert çektiği acıyla kendinden geçmek üzereydi. Ama daha her şey yeni başlıyordu. Ervah'ın ağzından çıkan yılanlar ve böcekler Ervah'ın açtığı yarıktan içeriye girip bedenini canlı canlı yerken akan kanı bacaklarından aşağı süzülüyor ve değdiği her yeri eritiyordu. Bacaklarının kemikleri gözükmeye başladıkça ayakta kalamayacak hale gelen Mert'i Ervah'ın cinleri ayakta tutuyordu. Tırnaklarını Mert'in gözlerine sokup göz bebeklerini oyan Ervah, parmaklarındaki kan ve retina kalıntılarını Sermina'nın gözlerinin içine bakarak yaladı. Ervah yapma. Yalvarırım yeter artık, acı çektirme ona. Yapma. Sermina'nın çaresiz çırpınışlarını başta Ervah olmak üzere orada olan bütün cinler keyiflendirirken Mert artık sonunun geldiğini anlamış ve pes etmiş bir halde son nefesini verip gözlerini kapadı. Sermina kalbinde hissettiği keskin ağrıyla nefes alamayarak karanlığın kucağına düşerken Ervah onu kollarının arasına alıp evlerine doğru yürümeye başladı. Herkes gücünü, Sermina için yapabileceklerini, aşkının büyüklüğünü görmüştü. Sermina artık sonsuza kadar kendisinin olacaktı. Hakan ve Can hareketsiz halde öylece önlerinde cansız bedeniyle yatan Mert'e bakıyorlardı. Ne yaptılarsa onu ve Ekber'i geri getirememişler ve göz göre göre ölümlerini izlemişlerdi. Hakan yutkunup Can'ın gözlerinin içine bakıp fısıltı kadar sessiz çıkan sesiyle konuşmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle jandarmaya haber vermeliyiz. Peki ailesi? Ben yapamam. Onlara oğlunuz öldü diyemem. Sen de öyle. En iyisi jandarmanın söylemesi. Jandarmaya söylediğimiz an bizi tutuklarlar. Kamera kayıtları var elimizde. Hiçbir suçumuzun olmadığını gördüklerinde ceza almayacağız, bana inan. Can derin bir nefes alıp Hakan'ı Mert'in cansız bedeniyle baş başa bırakarak sağlık ocağının üst katına çıkıp jandarmayı aradı. Komutan ile görüşüp ona her şeyi anlattı. Yarım saat sonra jandarma bir ambulans ile gelip Hakan'ın canı jandarma karakoluna, Mert'in cansız bedenini ise ambulans ile şehir hastanesi morguna götürdüler. Askerler olay yerini didik didik edip kanıtları toplarken acı haber konağa ulaşmıştı. Sakine Hanım, Ali Bey ve Dicle'nin feryatları tüm konağı ve Mardin'i inletiyordu. Hiç kimse Mert'in öldüğüne inanmak istemiyordu. Günler hiç acımadan geçip bitse de konaktaki yas ve acı biraz olsun dinmemişti. Sakin Hanım ilaçlarıyla ayakta dururken Dicle sessizliğe bürünmüş, hiç kimseyle konuşmaz olmuştu. Beklenen otopsi raporunun çıktığı haberi geldiğinde tüm konak halkı ve Mert'i seven herkes ona son görevini yapmak üzere cenazeyi adli tıp merkezinden almaya gittiler. Annesi, babası, kız kardeşi her ne kadar onu isteseler de ceset görünmeyecek kadar kötü durumda olduğu için görevliler buna izin vermemiş, yıkatıp kefenleyip ailesine öyle teslim etmişti. Cenaze namazının kılınmasından ardından feryatlar eşliğinde mezarlıkta defin edilen Mert bu topraklarda sevdası uğruna canı veren nice gençten biri olmuştu. Hakan ve Can ile mahkemeye kadar cezaevinde kalacaklardı. Toplanan deliller, çıkan otopsi raporu ve kamera kayıtlarıyla suçsuz oldukları kesinleşmişti. Bütün ihtimal ve ilk mahkemede serbest bırakılacaklardı. Can ranzada yattığında uzanarak ruhu diğer aleme gidip cinleriyle toplanmıştı. Ona üst ranzasında yatan Hakan da eşlik ediyordu. İkisi de Mert'in ölümüyle yıkılmıştı. Artık sonu ne olursa olsun
Asmin ve Kesnen kadından intikamlarını almaya karar vermişlerdi. Toplantının sonunda karar verilmişti. Mert ve Selmina ne çektiyse Asmin ve Kesnen kadın da aynı acı ve ızdırabı çekecekti. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun intikamlarını alacaklardı. 2 yıl sonra haber muhabiri Ayşe kameraman arkadaşı hazır olunca derin bir nefes alıp akşam haber bültenine yetişecek olan haberi sunmaya başladı. Bu haber ülke gündeminden hiç düşmeyen esrarengiz bir ölüm haberiydi. Cezaevindeki esrarengiz ölüm 2. yılında da sırrını koruyor. Mardin Kapalı Cezaevinde esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybeden Asmin Yıldız ve Kestan Teksoy'un ölümlerinin sebebi 2. yılına da sırrını korumaya devam ediyor. Olay şu an bulunduğumuz koğuşta 2 yıl önce tam da bugün gerçekleşti sayın seyirciler. Ayşe kameramanı duvarı işaret ederek ne yapılırsa yapılsın çıkmayan, silinmeye kalkışılsa bile kendini yenileyen duvardaki kan izlerini gösterdi. Kameraman o duvarı çekerken konuşmasına devam etti. Asmin Yıldız ve Kesnan Teksoy'un cesetlerini koğuş arkadaşları sabah saatlerinde işte bu koğuş duvarına yapıştırılmış halde bulmuş ve hemen cezaevi yetkililerine haber vermişlerdi. Yapılan onca inceleme ve alınan onca ifadeye rağmen bu vahşi cinayetin sorumlusu veya sorumluları hala bulunamadı. Cesetlerin üzerinde ve gördüğünüz gibi duvarda da kan ile yazılmış, Arapça ve İbranice olduğu varsayılan yazıların kimin yazdığı ile ilgili mesaj vermek istediği büyük bir merak konusu. Bir diğer garip olay ise Asmin ve Kesna'nın kan donduran işkencelere maruz kalırken koğuştan kimsenin onların sesini duymamış olmasıdır. Bugün yapılacak olan dava sonrasında bir karar çıkmaz ise dosyanın kapanacağı bizlere iletilen bilgiler arasında. Ayşe son sözlerini de söyledikten sonra kameraman kaydı bitirdi ve birlikte hemen o koğuştan ve cezaevinden dışarıya çıktılar. Arabalarına binerek haber merkezine doğru yol almaya başlarken akıllarında duvarda gördükleri kanla yazılmış o yazılar kalmıştı. Dicle uykusuz geçen bir gecenin ardından zor da olsa uyanmıştı. Yan tarafındaki beşiğe baktığında boş olduğunu görünce hızla yatağından kalkıp üzerine giyinmeye başladı ki kocası Can kucağında oğulları Mert ile odaya geldiler. Günaydın annelerin en güzel. Biz uyandık ama seni rahatsız etmemek için anneanne ve dedenin yanına gittik. Dicle rahatlayarak derin bir nefes alıp ceketini de giyindikten sonra bebeğini kucağına alıp boynunu koklayarak öptü. Kocası Can da karısının yanağından öpüp beline sarıldı. Gece yine kabus gördüm. Mert'in kaçırdılar sandın değil mi? Bunlar ne zaman bitecek? 2 yıldır Kesnan'ın cinleri siz onu ve Asmin'i öldürttünüz diye bize musallat oldular. Ben artık hayatımda böyle şeyler istemiyorum. Daha fazla kayıp vermek istemiyorum Can. Merak etme sevgilim. Bugün her iki alemde de kurulacak olan mahkeme ile karar verilecek. Bizimkisi kısasa kısastı. Selmina'nın babası ve abim Mert'in canına karşılık aldık o ikisinin canını. Hakan abiyle birlikte gideceksiniz değil mi? Her iki mahkemeye de. Evet canım, kahvaltıdan sonra buluşup gideceğiz. Tabii bu dünyada suçlu olarak yargılanmayacağız biliyorsun. Faili meçhul bir cinayet dosyası olduğu için izleyici olarak gideceğiz ama diğer boyuttaki mahkemede neler olur bilmiyorum. Ne olur sana bir şey yapmalarına izin verme. Abimden sonra seni de kaybedemem. Buna dayanamam. Can karısını dudaklarından öptükten sonra oğlunun başını koklayarak öpüp onu yeniden kucağına aldı. Sen işlerini hallet. Annemler kahvaltıda bekliyorlar bizi. Hakan abi de geldi. 5 dakikaya geliyorum canım. Dicle salona girdiğinde herkes sofraya oturmuş kahvaltılarını yapmaya başlamışlardı bile. O da Can'ın yanındaki boş sandalyeye oturup kahvaltısını yapmaya başladı. Masadaki herkesin kalbinde Selmina ve Mert'in yokluğunun yası vardı. İkisinin efsanesi şimdiden dilden dile dolanmaya başlamıştı. İkisi artık bir daha bir araya gelmeyecek efsanevi bir aşk hikayesinin baş kahramanlarıydı. Kahvaltıdan sonra Hakan ve Can mahkemeye gitmek üzere evden ayrılırken Dicle hayırlı haberler ile gelsinler diye dua ediyorlardı. Dakikalar saatleri kovalarken güneş artık batmak üzereydi. Hakan ve Can önce Adliye Sarayı'na gidip oradaki davaya katılmış, sonrasında diğer aleme geçip kurulan cin mahkemesine katılmışlardı. İlk davada takipsizlik kararı verilip dosya kapanmıştı. Ama şimdiki davanın sonucu ne olur ikisi de bilmiyordu. Bildikleri tek şey vardı, o da adaletin er ya da geç tecelli edeceğiydi. Can konağa geldiğinde Dicle onu kapıda karşılayıp sıkı sıkı sarıldı. Ona bir şey olmadığı için Allah'a dualar ediyordu. İlk davanın sonucunu biliyorsun canım. O diğer davada da sonuçlandı. Orada da suçsuz bulunduk ve bundan sonra hiçbir cin bize musallat olmayacak. Kararı uymayanı öldürme hakkına da sahibim yani kurtulduk. Her şey bitti şükürler olsun. Karşı tarafa ise ceza verildi. Peki Ervah? Onu buldular mı? Hayır, Sermina ile birlikte saklanıyor ama bulunduğu an öldürülmesine karar verildi. Dicle sevinçle Can'a yeniden sarılıp onu yanağından öptü. Abisinin Sermina'nın ve Sermina'nın babasının intikamını almışlardı. Birlikte odalarına doğru yürümeye başlarken Dolunay ikisinin de yolunu aydınlatıyordu. Sermina artık inat etme ve bir şeyler yemen gerekiyor. Hayır Ervah, yemeyeceğim. Eğer yemezsen karnındaki bebekler seni yemeye başlayacak. Bunu mu istiyorsun? Sermina büyüyen karnını tutup yataktan kalktı. Üzerindeki beyazlıktan eser kalmamış geceliği çıkarıp siyah uzun kollu eski bir elbise giydi.
İyi ya işte, seninle yıllardır çektiğim bu azaptan kurtulur, ölürüm. Ervah bu sözlerine sinirlenip Sermina'yı kolundan tutarak zorla yatağa oturtturdu. Gözlerinin içine bakıp büyülü sözler söylemeye başlamıştı ki Sermina başını yan tarafa çevirip gözlerini kapadı. Bana bunu yapmana izin vermeyeceğim. O zaman yemeğini ye ve beni zor kullanmak zorunda bırakma. Midem bulanıyor Ervah. Dışarı çıkıp hava almak istiyorum. Çıkamazsın Sermina. Yeter artık. Beni bu köye hapsettin. Bırak biraz nefes alayım. Yürüyüp geleceğim alt tarafı. Tamam o zaman. Ben de geliyorum. Biraz da olsun rahat bırak beni. Sürekli yanımdasın zaten. Küçücük köy. Zaten başıma ne gelebilir ki? Herkes senin şerrinden korkuyor. Bana zarar vermeye kimse cesaret edemez. Ervah onunla baş edemeyeceğini anlayıp geç kalmamasını tembihleyerek yalnız gitmesine izin verdi. Arkadaşı Keron'a onu kontrol etmesini tembihleyip yapacağı ritüel için odasına geçti. Selmin evin eskimiş merdivenlerinden yavaş inip tahta kapıyı zar zor da olsa açarak dışarıya çıktı. Çıplak ayaklarıyla köyün topraklı yolunda yürümeye başlarken karnında hissettiği hareketlilik ile yüzünü buruşturdu. Ervah'ın her defasında kendisine zorla sahip olmasının sonucu olan bu ikiz bebeğe karşı en ufak bir sevgi kırıntısı duymuyordu. Evet belki bebekler masumdu ama Ervah'ın çocukları olması sevmemesi için yeterliydi. Ona dair olan her şeyden en az onun kadar nefret ediyordu. Etrafına göz gezdirdiğinde evlerinin çoğunun metruk olduğunu gördü. Sayamayacağı kadar çeşit şekil ve türe sahip olan ona kızgın cinler ama bir o kadar da korku dolu gözlerle bakıyorlardı. Korktukları kendisi değil Ervah'tı. Uzun toprak dolu yürürken hafif tepelik bir yere çarptı gözleri. O tepedeki ağaçlar yeşil değil, kıpkırmızıydı. Ve ağaçlar, yaprakları dahil kapkaraydı. Çok ürkütücü gelse de içinden bir ses oraya gitmesi için resmen yalvarıyordu. Ayakları istemsizce oraya doğru adım atmaya başladığında gitgide karanlık ormana daha da yaklaşıyordu. Siyah ağaçların arasından geçerken önünü zar zor gördüğü için adımlarını çok dikkatli atıyordu. Burası ne biçim bir ormandı böyle. Ağaçlar simsiyah. Bir tane hayvan bile yok. İçinden bunları düşünürken biraz ileride gördüğü kızıl ışığa doğru hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Ağaçlığın sıklığı azalıp kızıllığın rengi artmaya başladığında gördüğü şey ile gözleri korkuyla irileşmişti. Sonunu göremediği ama gözlerini alacak bir kızıllığa sahip devasa büyüklükteki bir uçurumun kenarına gelmişti. Birkaç adım daha attıktan sonra uçurumun tam kenarında durdu. Bir adım daha atsa düşecekti. Vücudu korkudan titrerken bebekler hareketlenmiş ve sert tekmeler atmaya başlamışlardı. Karnına giren ağrı ile iki büklüm olurken duyduğu ses ile resmen yerinde çivilendi. Sermina. Ervah ritüelinin ortasında arkadaşının Sermina'nın karanlık ormana gittiğini haber vermesiyle her ne kadar girmesi yasak olsa da ormana girip Sermina'yı vurmuştu. Sermina senin burada ne işin var? Hadi gel evimize gidelim. Sakın yaklaşma Ervah, sakın. Ervah ikinci defa insani bir duyguyu hissediyordu. Sermina'nın delice bir hareket yapıp uçurumdan atlamasından korkuyordu. Sermina'nın ise kulaklarında uğultulu ve korkunç bir ses yankılanmaya başladı. Eğer buradan atlarsan Ervah'tan da bebeklerden de kurtulacaksın. Ervah sana burada hiçbir şey yapamaz. Girmesi yasak olan bu yere girdiği için gücü her saniye tükeniyor. Bebeklerinin de öyle. Atla Sermina. İşte senin kurtuluşun bir adım uzağında. Onu sakın dinleme. Sakın oradan atlama. Seni ve bebeklerimizi çok seviyorum Sermina. Gücüm tükeniyor. Bebeklerimiz ölüyor. Hemen gidelim buradan. Sen benim babamın katilisin. Sevdiğim adamın katilisin. Beni yıllarca işkence ederek zorla sahip olarak burada tuttun. Karnında günahlarının bedelini taşıyorum. Senden nefret ediyorum Ervah. Ervah adım atmak isterken bir elektrik akımına kapılmış gibi acı çekerek yere çöktü. Ve acı içinde bağırmaya başladı. Beni sensiz bırakamazsın. Bunu bana yapamazsın. Sermina işte o zaman anlamıştı. Ervah'tan intikamını ancak buradan atlayıp hayatına son verirse alabilirdi. Göz ucuyla uçuruma bakıp gözlerini kapadı. Eskiden ölümden çok korkarken şimdi ölüm onun için bir kurtuluş kapısı olmuştu. Allah'ım biliyorum. Senin verdiğin canı yine sen alırsın ama başka çarem yok. Ne olur beni affet. Ne olur babam ve Mert'in yanında olmama izin ver. Ervah delirmiş gibi yerinde çırpınsa da Sermina'ya doğru 1 metre bile yürüyemiyordu. Çığlıkları, yakarışları tüm köyü sarmıştı. Cinler ne olduğunu merak etseler de yasak bölgeye girmeye hiçbir cesaret edememişti. Karnındaki artan sancı ile beline keskin bir ağrı giren Sermina, titreyen dudaklarıyla kelime-i şehadet getirip Ervah'ın gözlerinin içine baktı. Sen bana acıların, azapların en büyüğünü yaşattın. Rabbimden dilerim ki burada da ahirette de azapların en büyüğünü çekesin. Başaramadın Ervah, ben kazandım. Artık huzur içinde sevdiklerimin yanına gidebilirim. Ervah'ın haykırış ve yakarışları kulaklarını tırmalarken gözlerini kapatıp son defa derin bir nefes alarak kendini Kızıldeniz misali sonu gözükmeyen o uçurumdan aşağı bıraktı. Ervah ise attığı çığlık ile köyü birbirine katmıştı. Resmen tüm evler cinlerin başına yıkılıyordu. İçindeki acı ve öfke asla dinmeyecekti. Asmi ve Kesnen kadının büyüsüyle bağlandığı ama sonrasında aşık olduğu çocuklarının annesi Sermina ve kızları artık yoktu. Bilmediği bir güç onu kaldırıp karanlık ormandan çıkarırken
Ervah'ı ormanın sonunda Can ve Hakan'ın cinleri bekliyordu. Fakat her şey için artık çok geç kalınmıştı. Mardin'in kutsal topraklarında yaşayan halkı bu sonu kan ile biten efsanevi karanlık gecelerde korkuyla birbirlerine fısıldayacaklardı ve her fısıldadıklarında Selmina ve Mert yeniden birbirine kavuşacaktı.